Bugünkü konumuz çekme mesafesi. Çekme mesafesi dediğimiz zaman bir binanın parsel içinde oturabileceği yeri belirleyebilmek amacıyla yollardan, komşu parsellerinden belirli bir mesafe çekmemiz gerekir. İşte bu çektiğimiz binanın oturabileceği alanı belirlemek için yapmış olduğumuz, bıraktığımız bu alanlara çekme mesafesi denir. Kimi zaman bunu belediyesi belli parsellerde belli yapılaşma şartlarında kendisi belirleyebilir. Kimi zaman da bize verilen bilgiler doğrultusunda nereden hangi parselde ne kadar çekme yapacağımızı da öğrenmiş oluruz. Ekrana baktığımızda bakın burada bir dini tesis alanı ve resmi kurum alanı var. Bu resmi kurum alanının ana cepheye olan tarafında 20 metre mesafe çekilmiş. Diğer kenarlarından ise 10'ar metre çekilmiş. Aynı durum buradaki dini tesis alanı için de geçerli. Şimdi burada bize şunu diyor arkadaşlar. Eğer diyor ben buraya bir resmi kurum alanı yapacaksam diyor. Yapacağım bu resmi kurum alanı bu magenta rengiyle göstermiş olduğum alanın dışına taşamaz diyor. Çekme mesafesini belediye belirlemiş. İmar planında da bunu göstermek suretiyle buradaki yapılaşma şeklini de bize bildirmiştir. Mesela bir üst adasına baktığımız zaman bakın burada blok nizam 5 kat emsali 1.40 olan bir yapılaşma var. Normalde parsellerim şunlar arkadaşlar. Bakın bir parselim burası. Bir parselim burası. Diğer parselim bu. Diğer parselim bu. Bu ve bu. Dolayısıyla burada bakın alta bir çekme mesafesi alanı sınırlarını belirlemiş belediye. Buradaki 10 metrelik yola 5 metre çekme bırakırken buradaki yola 10 metre çekme, buradaki yola da 10'ar metre çekme mesafesi bırakmış. Burada da belediye bize şunu diyor. Eğer sen diyor bu parsele bir bina yapacaksan diyor, benim vermiş olduğum bu çekme mesafesi sınırlar içerisinde yapacaksın diyor. Burada dikkat ederseniz blok nizam yapılaşma olduğu için bu bloğun sırtı buraya gelecek. Cephem 3 taraftan olabilirken arka taraftaki yere baktığımız zaman bir çekme bırakılmadı. Diğer bina ile bitişik bloklar sırt sırta yapıştırabileceğim anlamına da gelebilir. Ben bir blok yapacağım zaman buraya yapacağım blok bu parsel alanının içerisinde kalacak demektir arkadaşlar. Şimdi çekme mesafesi buralarda belediye kendisi vermiş. Parsellerde bu görünüyor. Bir de biz çekme mesafesi hesabı yapalım. Nasıl yapılıyor bu çekme mesafesi görelim. Şimdi burada bir parselimiz var. Bu parselimiz kaç metrekareymiş? Öncelikle ona bir bakalım. ...2788 adet bir parselmiş burası. Bu parselimizin toplam büyüklüğü 1925 metrekareymiş. Şimdi normalde burada ne yapılaşma şartları? Ayrık nizam, 5 kat müsaadeli, emsali de 1.40'mış. 1925 metre arsa 1.40 ile çarptığımız zaman 1925 çarpı 1.40 2695 metrekare. Ben hemen altındaki parseli de hesaplayacağım. Buraya da baktığımız zaman burada 2788'e 2 parselmiş, 872 metrekareymiş buranın da alanı. Buranın ne kadar inşaat alanı varmış? 872 çarpı 1.40 dediğimizde arkadaşlar 1220.80 metrekare. İmar parseli olan alanlarda inşaat alanını nasıl hesaplıyorduk? Parselin taban alanı çarpı emsal diyorduk. Şimdi bu parselin çekme mesafesini belirlerken arkadaşlar aslında bize bu dairesel gösterim şunu söylüyor. Bunun diyor ön bahçesini diyor 5 metre al. Ön bahçe dediği normal şu parsel için baktığımız zaman ön bahçesi 5 metre. Burayı görüyoruz. Yani yola cephe olan tarafı ön bahçe olarak geçiyor. Fakat bu parselimizin 2 tane cephesi var. O zaman da burada her iki yola bakan cephesinden de 5'er metre alacağız anlamına geliyor. Bu 3 metre dediğimiz ise yan bahçe mesafelerini gösteriyor. Bu parselimiz için yan bahçe mesafeleri bunlar. Arka bahçe mesafesi de bu idi. Şuradaki parselimize bakarsak
Belediye eğer bize buradan yol cephesi verirse, yani ön bahçemizi bura verirse arka cephemiz burası olacak. Burası verirse ön bahçeyi, arka cephemiz de burası olacak demektir. Şimdi alanı nasıl hesaplıyoruz onu görelim. Öncelikle 2788 ada bir parselimiz için yapalım. Bakın 5'er metre buradan çektik. Şuralardan neydi? Yan bahçe ve arka bahçe 5 metreye kadar 3 metre olarak çekiliyordu. Şimdi bunun genel görünümünü bir sağlayalım arkadaşlar. Evet. Bakın çekmiş olduğumuz mesafeleri tek tek görelim. 5 metre buradan çektik. 5 metre buradan. 3 metre bu cephesinden. 3 metre de bu cepheden çektik. Şimdi bu parselimizin 1924 metrekare alanı vardı. Bizim çekme mesafelerinden sonraki tabandaki alanımıza bir bakacak olursak kaç metre kalmış? 1294 metre kalmış. Bizim 1924 metre arsamız var. Fakat taban oturumu 1300 metrelik bir alan içerisinde binayı istediğim yere oturtturabileceğim anlamına geliyor. Şimdi kabataslak bir hesap yaptığımızda burada yaklaşık 30 dairelik bir bina yapılabilir. Bu 30 dairelik bir binayı istersek biz 5 katlı 2 tane bina yapabiliriz. İstersek 10 katlı tek bir binada yapabiliriz. 5 katlı 2 bina yaparsak binanın bir tanesini bu köşeye, bir tanesini de bu köşeye koyabiliriz. Burada önemli olan şey iki binanın da birbirine çekme mesafelerinde bu yapılaşma şartlarını sağlayacak. Yani minimum iki binanın arasında da 6 metre mesafe olması gerekiyor. Burada yan bahçe ve arka bahçe mesafesi olarak olaya baktığımızda. İstersen ben binayı buraya da koyabilirim. Birini de buraya koyabilirim. Ya da tek 10 katlı bir bina yaptığım zaman binayı getirip parselin ortasına da koyabilirim. Eğer burada dükkan yapılabilme imkanı varsa biraz daha yola dayarım. Yok, dükkan yapılma durumu yoksa, burada bina sadece oturum amaçlı, ikamet amaçlı yapılmış ise o zaman biraz daha yoldan geriye koyup sessizlik, sakinliği sağlamayı amaçlayabilirim. Şimdi 10 katlı yaptığım zaman bu binayı dikkat edeceğimiz husus şu olacak arkadaşlar. 5 kattan sonraki her 5 kattan sonraki her katta yarım metre bahçe mesafelerin büyüyecek demektir. Bu yan bahçe ve arka bahçe ile alakalı geçerli olan bir durum. O zaman ben 10 katlı bir bina yapacaksam buraya yarım metreden 5 kat farkım varsa 2,5 metre bunlar büyüyecektir. Burayı 10 kata göre ayarladığımızda çekme mesafelerini, bu sefer binayı oturtacağımız alanı belirleme noktasında şöyle bir çalışma yapıyoruz. Bakın bura ve burayla alakalı bu şekilde bir alan meydana geliyor. Yeni çekme mesafesi, ben 10 katlı yapacaksam bu binayı, yeni çekme alanım bu olacak. Yeni çekmeyi hesaplayacağız. Evet. Eski alanları da sildiğimiz zaman, eski çekme sınırlarını sildiğimizde yeni çekme alanımız belirlenmiş olacak. Bakın burada ne olmuş oldu? Çekme bina alanımız, binanın oturacağı alanın serbestiyesi biraz daha azalmış oldu. Yani ben 5 kat müsaadesi olan bir yere 10 kat bina yapabiliyorsam, yapma şartımda da çekme mesafeleri bu şekilde oluyor. Şimdi yeni alanı tekrardan ölçecek olursak, bakın şuradan şuraya tekrardan ölçecek olursak 5,5 metre olduğunu da görürsünüz arkadaşlar. Şimdi burası iki cepheli bir parsel içinde.
Eğer bu parsel 3 cepheli olmuş olsaydı, mesela şu örnekte olduğu gibi, şuradaki köşe başı parsel gibi 3 cepheli olmuş olsaydı, bu yapılaşma şartına göre 5, 5, 5 ve arka bahçesini 3 metre şeklinde bırakmam gerekecekti. Fakat burada 2 cephe olduğu için 2 cephede yola bakanları 5, arka bahçelerinde 3'er metre aldım. Şimdi bir diğer örneğimize bakalım. Bakın burada tek cephe var. Bunun yapılaşma şartı da yine nedir? Aynı şekilde 5 ön bahçeden çek diyor. 3 metre yanlardan ve arkadan çek diyor. O zaman bizim yapacağımız hadise kolay. Biz buradan 5 metremizi ayarlayalım. Buradan 5 çekiyorum. Diğerlerinden hepsinden 3'er metre çekeceğim. 872 metreydi bu parselin büyüklüğü, hatırlarsanız. Bu parselde de bir bina yapılacağız. Binanın oturacağı alanı buradan tespit edebileceğiz. Evet. Yine bunun da kenarlarında bıraktığımız mesafelere bakabiliriz arkadaşlar. Bakalım. Evet. Şimdi buranın taban oturumuna bir bakalım. Taban oturumu kaç metre kalmış? Onu da görelim. Normalde 872 metreydi bu arsamız. Bakın burası da 500 metre kalmış. Yani benim 872 metre bir arsam var ama bir bina yapacaksam buradaki yapacağım binayı ben buraya da koyabilirim. Buraya ortaya da koyabilirim. Bu kenara da dayayabilirim ama bu çekme mesafesi sınırları dışarısına çıkamam. Evet arkadaşlar, çekme mesafesi dediğimiz durumda bundan ibaret. 2 tane örnek yaptık. Nereden nasıl görüleceğiyle alakalı fikir olması açısından diğer emsalleri de bunun benzeri niteliğindendir. Çekme mesafesi eğitimin çok küçük bir kısmını oluşturuyor olup önem derecesi de diğerlerine nazaran daha düşüktür. Tüm eğitim için lütfen irtibata geçiniz.